Hey, korkuyor musun? Unutma, hiçbir şey korkunun kendisinden daha korkunç değildir. Çılgın Ekip kanalından selamlar. Eminim hepiniz daha önce yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kapalı alan korkusu, örümcek korkusu gibi korkuları duydunuz. Ama hiç güzel kadın korkusu diye bir şey duydunuz mu? Güzel kadın korkusu, yani venüstrofobi. Daha çok erkeklerde görülen bu korku türü kadınlarla, yani güzel kadınlarla karşılaşıldığında bir endişe duyma durumunu ifade ediyor. Ve bu korkuyu yaşayanlar çoğunlukla korkularını ailelerinden, arkadaşlarından ve yakın çevrelerinden saklıyorlar. Bu korkuyu yaşayan insanlar güzel kadınları gördüğünde nefes almalarında zorlaşma, bir panik durumu beliriyor ve korkuları, endişeleri artıyor. Ve terleme belirtileriyle birlikte bir an önce bu güzel kadının olduğu ortamdan uzaklaşma isteği uyanıyor. Olur mu canım öyle şey? Güzel bir kadından kim niye korksun mu dediniz? İnanmakta zorlanmakta haklısınız. Ama sıradan korkularla fobiler arasındaki farkı bilmezsek eğer, daha çok fazla şaşıracağımız ve inanamayacağımız fobi türünün olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Gelin önce hep beraber bunlara bakalım. İnsanların daha nelerden korktuğunu duyduğunuzda inanamayacaksınız. Selenofobi, yani ay korkusu, özellikle de dolunay olduğunda. Heliofobi, güneş korkusu. Bibliofobi, kitaplardan korkma. Vay cahil vay. Botanofobi, bitkilerden korkma. Erotofobi, cinsellikten korkma. Gametofobi, evlenmekten korkma. Kategorifobi, dalga geçilmekten korkma. Kinofobi, köpek korkusu. Skiofobi, gölgelerden korkma. Hani bizde bir deyim var ya, gölgesinden bile korkuyor diye. Demek ki gerçekten de oluyormuş. Papirofobi, yani kağıt korkusu. Hipnofobi, uyumaktan korkma. Jinefobi, kadınlardan korkma. Dikkat ettiyseniz bu sefer güzel kadınlardan değil, sadece kadınlardan korkma. Aritmofobi, sayılardan korkma. Manyofobi, delirmekten korkma. Androfobi, erkeklerden korkma. Ofidiofobi, herhalde en yaygın korkulardan biri olsa gerek. Yılan korkusu. Şimdi buna dikkat edin. Bunlardan korkmayanın aklından şaşarım zaten. Politikafobi, yani politikacılardan korkma. Teknofobi, teknoloji korkusu. Zelofobi, kıskançlıktan korkma. İlginç. Kıskanılmaktan korkma değil, kıskançlıktan korkma. Koulrofobi, palyaçolardan korkma. Gerontofobi, yaşlılardan korkma. Mikrobiofobi, mikroplardan korkma. Covid-19 salgını başladığında ne hissettiklerini düşünmek bile istemiyorum. Panfobi, her şeyden korkma. Her şeyden korkma mı? Bu biraz fazla ilginç değil mi? Filemofobi, öpmek, öpüşmek korkusu. Filofobi, aşık olma korkusu. Aslında liste çok kabarık ama çok yaygın olmayanlardan seçmeye çalıştık ve artık belki de en ilginç olanına ve sonuncusuna gelelim. Fobofobi, yani korkmaktan korkma. Herhalde bu, hadi ya korkarsam endişesi taşıyan insanların korkusunu ifade ediyor. Gerçekten çok ilginç. Peki hiçbir şeyden korkmayan insan olur mu? Kesinlikle cesur insanlar var ama hiçbir şeyden korkmamak o insanın akıl sağlığında ya da ruh sağlığında bir sorununun olduğunu gösterir. Akli dengesi yerinde olan insanlar için
hiçbir şeyden korkmamak mümkün değildir. Kendisine zarar gelmesinden hiçbir şekilde korkmayan bir insan bile sevdiklerinin zarar görmesinden korkacaktır veya başka şeylerden. Peki hiçbir şeyden korkmayan insan yoksa cesaret ne demek oluyor? Cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen yapman gerekeni yapabilme yeteneğidir. Bunu daha iyi açıklayabilmek için çok güzel bir örneğimiz var. İki kişi bir televizyon show programına katılıyor ve bu iki kişiden dar ve karanlık bir tabutun içinde 1 saat kalmaları isteniyor. Kural şöyle: 1 saat kalabilen ödül alacak. Korkularına yenilip vazgeçen ise herhangi bir ödül alamayacak. İkisi de 1 saat kalmayı başarıyor ve ikisi de ödül alıyorlar. Ama birinci kişi tabuttan çıktığında gayet rahat, gülümseyerek ve hiçbir korku yaşamamış şekilde çıkıyor. İkinci kişi ise oldukça korkmuş bir şekilde kan ter içinde çıkıyor tabuttan ve kendine sözler veriyor bir daha bu kadar dar ve karanlık yerlere girmeyeceğine dair. Şimdi soru şu: bu televizyon show programında birinci kişi mi yoksa ikinci kişi mi daha cesurdu? Birçok kişinin cevabı tabii ki birinci kişi daha cesurdu olacak ama aslında bu yanlış. Çünkü birinci kişi bu kadar rahat olduğuna göre belli ki kapalı ve dar alanlarda kalmaktan korkmuyor. Ve hiç korkmadığın bir şeyi yapabilmek bir cesaret göstergesi değildir. Zaten o konuyla ilgili hiçbir korkun olmadığı için cesur davranmış olmuyorsun. Zaten kapalı alanlardan hiç korkmuyordu ki cesur davranmış olsun. Ama ikinci kişi kapalı ve dar alanlarda kalma korkusu yaşayan biri olmasına rağmen orada kalabildi ve cesur davranmış oldu. Asıl cesaret göstergesi korkuya rağmen hareket edebilmektir. Korkuya rağmen yapman gerekeni yapabilmektir cesaret. Fobilerle normal korkularımız arasında bir fark var. Fobiye sahip olan kişi %100 güvende olduğundan emin olsa bile korkmaktan kendini alıkoyamıyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Odamıza bir kral kobranın girdiğini hayal edelim. Korkuyor olmak bizim yılanlara karşı fobimiz olduğunu göstermez. Çünkü ortada gerçek bir tehlike var. Odamızda bir kral kobra var. Bizi her an sokabilir ve hayatımızı sona erdirebilir. Bu yüzden korkmamız da çok normal. Ama yılanlara karşı fobisi olan bir kişi, yılanlarla ilgili gerçek bir tehlikeyle karşılaşmasa bile korkmaktan kendini alıkoyamıyor. Mesela onları televizyonda veya bir videoda gördüklerinde bile korkmaya devam ediyorlar. Veya yükseklik korkusu olan bir insanı düşünelim. Bu insan %100 güvende olduğunu bilse bile korkmaktan kendini alıkoyamıyor. Ona ne kadar güvenlik alındığını veya ne kadar güvende olduğunu anlatmanız hiçbir şey ifade etmez. Endişe hali devam edecektir. Fobilerin tamamı öğrenilmiş korkulardır. Hiçbiri doğuştan değildir ve bu yüzden bitirilemez şeyler de değillerdir. Belli bir yaşa kadar hayatımızda hiç olmayan bir fobiye sonradan sahip olabiliriz ve çocukluğumuzdan bu yana sahip olduğumuz bir fobiyi sonradan yok edebiliriz. Ancak bir fobiyi yok etmek için kesin olan yollar şunlardır diye bir şey söylenemez. Bazen bir korkunun üzerine gitmek o korkuyu tamamen yok edebilir veya korkuyu arttırabilir. Fobilerimizden kurtulmamızın bir yolunu keşfettiysek bunu yapabiliriz. Ya da fobilerimizle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu videoda anlatılan fobilerden en ilginç olanı hangisiydi? Kitap fobisi olabilir mi? Ya da güzel kadın fobisi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ya da sizin de sahip olduğunuz bir takım fobiler varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen bizi desteklemek için abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenir ve bildirimleri de açarsanız seviniriz. Videoyu izlediğiniz için ve bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.